Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Son videomuzda topun hareketlerini ayarlamıştık. Gördüğünüz gibi bounce'unu ayarlamıştık. Şimdi yavaş yavaş bu topla pedal'ı aynı anda hareket ettirip şu şekilde bunun kodlamalarla birlikte üstünde taşınmasını sağlayıp ve mouse butonuna bastığımızda topun yukarıya doğru bir force almasını, bir kuvvetle çıkış yapmasını sağlayacağız. Öncelikle bu ball'un üstüne bir tane script ekleyelim. İsmi ball olsun. Bunu kaydetti zaten. Şimdi pedal'a tıklıyorum. Bunun üstüne de bir tane pedal script'i ekledim. Script'leri ekleyince bu şuradan asset'in üstüne gitti. Bunları bir düzenleyelim. Tutup script'in içine atalım. Sonra ball script'ini açıp kodlamaya başlayacağız. Private büyük pedal boşluk pedal diyorum. Private ball has started değerinde false yapacağız. Şimdi bir de vektör oluşturacağız. Private vector 3 pedal to yanlış yazdık. Pedal to ball vector. Bu vektör arkadaşlar pedal ile top arasındaki uzaklığı belirleyecek. Şimdi pedal'ı tanımlıyorum. Pedal eşittir büyük harfle game object find object with type olacak. Şu S sadece S harfi farklı. Çoğulu bunun. Orada yanılmayın. Bir alttakini seçerseniz hata veriyor. Type diyoruz. Buraya pedal yazıyoruz. Sonra pedal to ball vektörü tanımlayacağız. Eşittir this transform position, yani bu objemiz hangisi? Ball objesine yazdığımıza göre ball objesinin pozisyonunu alacak. Bununla diyoruz ki pedal'ın transform position'ını çıkart. Şimdi update kısmına geliyoruz. If diyoruz. Yukarıda belirlediğimiz bir tane ball vardı. If has started diyoruz. Ünlem var burada, dikkat edin. Ya oyunun başlangıcında takip edecek sadece. If has started eşittir false ise bunun anlamı bu. Ünlem has started dedi. Has started false ise this transform dot position eşittir pedal transform position plus az önce yazdığımız pedal to ball vektör diyoruz. Ctrl S yapıyoruz arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım nasıl oldu. Şimdi play tuşuna basıyoruz. Buradan sahne kısmına geçelim. Alttan pedal'ı seçelim. Pedal'ı sürüklediğimiz zaman top da birlikte geliyor. Mesela ball'u seçelim. Çekmeye çalıştığımızda sağa sola gitmiyor. Çünkü her update'de, yani her frame'de bunun pozisyonuyla kendini eşitliyor. Az önce yazdığımız koddan dolayı. Şimdi bunu durduruyorum. Mouse'la hareketi yapacağız arkadaşlar. Şimdi sahne kısmına gelin. Daha doğrusu proje kısmından alt tarafta sprite'lar vardı. Şu level 1'e tıklayalım. Bunun şu sağ taraftaki pivot seçeneği var. Sprite editörden tıklayalım. Center arkadaşlar bottom left yapıyoruz. Sol alt köşeden hizalasın. Apply diyoruz. Bu birazcık yukarı çıktı.
Main kameraya geliyorum. Pozisyonunu 8 6 yapıyorum. Sonra bu alttan pedal'la topu da yukarı doğru çekeyim. Şimdi arkadaşlar bu düzenlemeyi yaptıktan sonra bu pedal'ın içine koyduğumuz pedal script'ini açıyoruz. Şimdi public float min x yazıyorum. Bir de max x yazıyorum. Noktalı virgül. Şimdi private ball yazıyorum. Burada topu tanımlayacağız. Ball eşittir find object by type. Pardon. Önce game object find object type ball yazıyorum. Ball script'ini oradan bulmuş oluyoruz. Şimdi alt tarafa geliyorum. Void move with mouse yazalım. Yani mouse'la hareketi tanımlayacağız burada. Vector 3 diyorum. Pedal post yazayım buna. Eşittir new vector 3 parantez açtım. 0.5 float virgül this transform dot position 0 f yazıyorum. Burada hata verdim. Position dot y olacak. Burası x, y, bu da z ekseni olacak. Şimdi alttan devam ediyoruz. Float mouse post yazalım buna. Mesela yeni bir değişken oluşturacağız. Eşittir input mouse position dot x bölü screen bit olacak. Çarpı 16 ile çarpacağız. Bu 16 ile çarpmamızın sebebi de sahnede 16 karemizin olması. Buradan ne yaptık şimdi? Mouse position. Yeni bir değişken oluşturduk. Input mouse position'ın x eksenini aldık. Ekran pikselleriyle bölüp 16 ile çarptık. 16 karemiz olduğu için. Şu yukarıdaki değişkeni biraz düzenleyeyim ben. Saçma değişken yapmışız çünkü pedal pos olacak bu. Şimdi onu kullanacağız. Pedal pos dot x eşittir met clamp pedal pos yazacağız. Pedal pos yazdıktan sonra min x yukarıda yazdığımız değişkenler. Max x diyeceğiz. Bunu kapatacağız. Sonra this transform position pedal post yazacağız. Şuradakini yanlış girmişiz. Bir üstteki olacak. Mouse post. Bunları ayarladıktan sonra Ctrl S'e basıp kaydediyoruz. Bir hata daha varmış. Şunu noktalı virgül de ekledik mi? Ctrl S yapıp projeye dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan pedal'a tıklayalım. Min X, Max X tanımladık buralara.
Bunu biraz sürükleyeceğiz. En köşe noktada minimum mix'imiz. Bunu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Şuradan maksimum mix'imiz de bu olacak. Sonra uygulamamızı başlatıyoruz arkadaşlar. Şu an bir hareket yok tabi. Bunu update fonksiyonuna yazmadığımız için şurada yazdığımız döngüyü şu update fonksiyonuna yazıp noktalı virgül ekleyelim sonuna. Kaydediyoruz. Tekrar projemize dönüş yapalım. Bu sefer ikisi birlikte hareket etmeye başladı. Şu topu bunun üstüne koyalım. İkisi birden bu şekilde ekranın en sol ucundan en sağ tarafına kadar hareket etmeye başladı. Bir eğitim videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.